Yıl 1992, Saraybosna. Bombaların sarstığı, dışarı adım atmanın ölüm anlamına geldiği bir şehirde. Balkon kenarında Monopoly oynayan 6 yaşında bir çocuk. Dışarıda yeri göğü inleten patlamalar oluyor, plastik oyun taşları odaya saçılıyor. Ancak çocuklar taşları toplayıp oyuna devam ediyor. İnsanı dehşetin ortasında ayakta tutan asıl güç nedir? O dehşetten kaçma yeteneği mi, yoksa tam ortasında oyuna devam edebilme iradesi mi? Ortada devasa bir trajedi yaşanırken bir çocuğun zarların peşine düşmesi, hayatta kalmanın sadece fiziksel bir eylem olmadığını ortaya koyuyor. O plastik taşları toplamak aslında dağılan dünyayı kendi zihninde yeniden inşa etme çabasının en somut hali. Bugün dinlediğiniz bu hikaye alışılmış bir sporcu biyografisi değil. Bu derin dalışta doğrudan sizleri 2026 Dünya Kupası arifesine götüreceğiz. Edin Dzeko'nun Bosna çocuklarına yazdığı mektubun izini süreceğiz birlikte. Hafıza ve geri dönüşlü örülü bir hayatı okuyacağız. İncelememiz boyunca siz de bizimle birlikte 3 temel sorunun cevabını arayacaksınız. Bu mektup neden yazıldı, Edin Dzeko neden önemli ve onun hikayesi bugün bize ne söylüyor? O zaman kuşatmanın başladığı o ilk günlere dönmemiz gerekiyor. Modern tarihin en uzun başkent kuşatması. 1992'den 1996'ya kadar süren Saraybosna kuşatması. 40 metrekarelik bir daire gözünüzde canlansın. Yerlerde uyuyan 13, bazen 15 kişilik koca bir aile. Elektrik yok, asansörler çalışmıyor, su taşımak için bitmeyen merdiven çıkışları var. İnsan doğasının sınırlarının test edildiği bir laboratuvar gibi adeta. Gökyüzünden ölüm yağan bir şehirde, gökyüzünden mucizeler de düşebiliyor. Askeri kargo uçaklarından atılan rasyonlar, yer fıstığı ezmesi kutuları. O çocuklar için gökyüzünden süzülen bu kutular, savaşın ortasında küçük birer lütuf. Ancak dışarıdaki tehlike ne kadar büyük olursa olsun, bir çocuğu 4 yıl boyunca eve hapsedemezsiniz. Annesi oyun sessizlik anlarında oynamasına izin verirdi. Bir gün Ceko yalvarmasına rağmen annesi sezgisel bir korkuyla dışarı çıkmasını reddetti. Sadece dakikalar sonra oynamak istediği o noktaya tam isabetle bir bomba düştü. Hayatını annesinin dudaklarından dökülen bir hayır kelimesi kurtardı. Johan Huizinga'nın Homo Ludens konseptini hatırlatıyor bu durum bana. Oyun oynayan insan. Monopoly oynayan çocuklar veya dışarı çıkmak için yalvaran o 6 yaşındaki çocuk, oyun aracılığıyla kaosa karşı bir kalkan, kutsal bir düzen inşa ediyor. Dışarıdaki anlamsız vahşete karşı oyunun kurallarıyla belirlenmiş adil ve kontrol edilebilir bir mikro evren yaratıyorlar aslına bakarsanız. Kesin bir sınır çekiyorlar gerçeklikle aralarına. Viktor Frankl, anlam arayışı üzerine yazdığı eserlerinde insanın bir neden bularak her nasıla dayanabileceğini anlatır. O çocukların nedeni çocukluklarını yaşatma inadıydı. Jeko'nun yetişkinlikteki bakış açısı Albert Camus'un absürt kavramıyla paralellik taşıyor. Jeko, yaşanan o vahşette yüce, kutsal veya gizli bir anlam bulmayı tamamen reddediyor. Orada ölen binlerce masum insanın güç için, para için, sadece ego için öldürüldüğünü söylüyor. Tamamen anlamsız bir zulüm. Durun bir dakika, bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Genelde oyun oynamayı bir kaçış, bir dikkat dağıtma yöntemi olarak görürüz. Camus'un bahsettiği türden bir başkaldırı tam olarak nasıl bir eylem? O çocuğun zarları yuvarlaması nasıl bir isyan olabilir? Sızlığın zirvesidir. İnsanlar ölür, binalar yakılır ve arkasında hiçbir mantıklı sebep yoktur. Böyle bir dehşet karşısında pes etmek, korkuya teslim olmak, anlamsızlığa boyun eğmektir. Oysa o çocuğun dışarıda ne yaparsanız yapın, benim oyun kurallarım var ve ben zar atmaya devam edeceğim demesi, dehşete verilmiş en büyük ahlaki ve varoluşsal cevaptır. Anlamsızlığa karşı yaşamayı, sevmeyi ve oynamayı seçmek, absürt olanla savaşmanın tek yoludur. Kuşatma nihayet kalktığında geriye kalan manzara tam bir distopya. Çim sahalar yanmış, geriye sadece kömürleşmiş topraklar kalmış. Ceko artık 10 yaşında. Babası fırıncılık yapıyor, dağıtım aralarında oğlunu antrenmanlara bırakıyor. Arabadan inerken eline bir muz tutuşturup sadece tek bir nasihat veriyor. Herkese eşit davran, nazik ol. Siz de çocuğunuzu bombaların yeni sustuğu bir şehre bırakırken onu koruyacak çok daha sert tavsiyeler vermek isterdiniz muhtemelen. Fakat babası ona nezaketi öğütlüyor.
Çocuğun o kömürleşmiş topraklardaki tek hayali AC Milan'daki idolü Andriy Shevchenko gibi olabilmek. Sarı saçları ve attığı goller yüzünden antrenörü ona Sheva lakabını takıyor. Sadece futbol oynamayı seviyordu. Dolayısıyla 19 yaşına geldiğinde 25.000 euro gibi cüzi bir bedelle Çek Cumhuriyeti'ne Teplice'ye gitti. Tek silahı olan zihnini kullanarak herkesi geride bırakmaya karar verdi. Bedenen en güçlüsü olmayabilirdi ama zihnen en yenilmezi olmalıydı. O zihinsel dayanıklılığın temelleri 40 metrekarelik o sığınakta atılmıştı zaten. Fiziksel sınırlarınızı kaybettiğinizde genişleyebileceğiniz tek alan zihninizdir. Teplice'den Wolfsburg'a geçişi zihnin bu sınırsız genişlemesinin sonucudur. Wolfsburg'dayken bir zamanlar televizyonda hayranlıkla izlediği, lakabını gururla taşıdığı o çocukluk idolü Shevchenko'yla karşılıklı oynadı, maç sonunda formasını aldı, imkansız denen mefhumun kanlı canlı karşısına dikilip onunla forma değiştirmesi muazzam bir an. Matematiksel ve istatistiksel olarak bakıldığında bu adeta bir anomali, ihtimal dışı. 40 metrekarelik bir sığınaktan çıkıp Manchester City, Roma ve milli takımda 148 maçta 73 golle kırılan rekorlara milyonlarca euroluk bir kariyere ulaşmak. Kurşunların arasından sıyrılıp Avrupa'nın en büyük stadyumlarında kendi ismini haykırtmak sıradan bir yetenekle açıklanamaz. Milyonlarca insan travma yaşıyor ama hepsi Şampiyonlar Ligi finaline çıkmıyor sonuçta. Şunu sormalıyız, bu zıplamayı sağlayan asıl mekanizma nedir? Travma tek başına başarı getirmez, yıkım da getirebilir. Asıl mekanizma travmanın bir yakıta dönüştürülmesidir. Yokluğu en uç noktada deneyimleyen bir zihin, varlık sahnesine çıktığında durmayı reddediyor. Sürekli bir açlık durumu düşünün. Bir kere hayatta kalmayı başardığınızda geriye kalan tüm engeller gözünüze aşılabilir görünmeye başlar. Ceko'nun kariyer haritasına baktığımızda sürekli bir yukarı tırmanış görüyoruz. Kaybetme lüksü olmadığını bilen bir insanın bitmek bilmeyen tırmanışı bu. O tırmanışın en keskin virajlarından biri de İstanbul. Tarih 10 Haziran 2023. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Dzeko, Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de çıkıyor. Manchester City'ye 1-0 kaybederek zirvenin sadece bir adım gerisinde kalıyor. Hayatının en büyük kupası ellerinin arasından kayıp gidiyor. Kaybetmiş ve kalbi kırılmıştı. Buna rağmen sadece 12 gün sonra o trajediyi yaşadığı şehre geri dönerek Fenerbahçe'ye imza attı. Kötü anlar yaşanmadan iyi anlar asla gelmezdi. Kaybettiği topraklara geri dönüp kök salma çabası onun karakterinin temel ritmini oluşturuyor. Fenerbahçe yılları bu kök salma çabasının en sıcak kanıtı. 9 numaralı formayı sırtına geçiriyor, o muazzam Fenerbahçe ailesine katıldığını gururla anlatıyor, şampiyonluk açlığını ilk günden sahaya yansıtıyor, taraftara söylediği Türkçe şarkı, aidiyet kurma çabasının ne kadar içten olduğunu gösteriyor. Bir yere ait olma arzusu, daha sonra Fiorentina ve 2026'da 40 yaşında Schalke 04'e uzanan hiç durmama inadına dönüşüyor. Sürekli şehir değiştiriyor, sürekli yeni bir mücadele arıyor. Bir göçmenin, sürgün edilmiş bir ruhun bitmeyen huzursuzluğu gibi. Neden bir yerde durup huzuru seçmiyor? Bu bitmeyen huzursuzluğu ve arayışı Mevlana'nın Mesnevisindeki ney metaforu üzerinden okuyabiliriz. Ney, koparıldığı sazlığın özlemiyle inler. Çıkardığı o hüzünlü ses, vatanından ayrı düşmenin, köklerinden koparılmanın ağıtıdır. Jeko da Saraybosna'daki sazlığından zorla koparılmış bir ney gibidir. Bu metaforu bizim için biraz daha sadeleştirmeniz mümkün mü? Futbol sahasındaki bir adamla bir enstrüman arasındaki bu tam olarak nerede kuruluyor? Evinden zorla uzaklaştırılmış her insan içinde görünmez bir yara taşır. Jeko, doğduğu şehri savaş yüzünden yaralı bir şekilde terk etmek zorunda kaldı. Teplice, Wolfsburg, Manchester, Roma uzaklaştıkça vatanına duyduğu o sızı artar. Oynadığı her maç, attığı her gol aslında o koparıldığı sazlığa gönderdiği bir mesajdır. İstanbulsa bu uzun ayrılık serüveninde çok özel bir durak. Şampiyonlar Ligi finalinde yarasını kanatan bu şehir, sadece 12 gün sonra onu sarıp sarmalayan, geçici bir yuvaya, sıcak bir sürgün durağına dönüştü. Sürgün böyledir. Aynı toprak hem acının mekanı olur hem de şifanın.
Yeni bir ülkenin dilinde şarkı söylemek, o toprağa duyulan minnettarlığın bir ifadesidir. Sızıdan ve şifadan söz açılmışken, o sızının bedensel olarak en somutlaştığı anlardan birine gitmeliyiz. 2014 Dünya Kupası elemeleri. Litvanya maçı son çaldığında Bosna Hersek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor. Taraftarlar 2 metrelik duvarlardan atlayarak sahaya hücum ediyor. O çılgın kalabalığın içinde Dzeko birini fark ediyor. Aksayarak yürüyen, gözleri yaşlı bir adam. Babası. O yüksek duvardan atlarken bacağını incitmiş ama oğluna sarılırken zerre kadar acı hissetmediğini söylüyor. Bedensel acının ruhsal coşku karşısında tamamen silindiği o saniye. Ardından 2026 elemeleri geliyor. Dzeko 40 yaşında, Ramazan ayı Galler karşısında 85. dakikada attığı o kritik korner golü. Yaşın getirdiği fiziksel yükümlülüklere rağmen sahnede kalmaya devam ediyor. Zinika'daki İtalya maçına uzanıyor o yol. Penaltı atışları. Dzeko'nun omzu sakatlanmış, oyundan çıkmak zorunda kalmış. Yedek kulübesinde gözleri kapalı, teknik direktörüyle birbirlerine kenetlenmiş haldeler. O devasa kaleci Donnarumma'ya karşı atılan son penaltı, Dzeko'nun deyimiyle hayatının en uzun milisaniyesi. Topun filelerle buluştuğunu belirten o ses, stadyumdaki derin sessizliğin ardından kopan volkanik çığlıklar, işaret fişekleri, sis ve gözyaşı. 40 yaşında bir bedenin taşıdığı tüm o fiziksel acıları düşünmenizi istiyorum. Ağrıyan bir sırt, başucundan eksik olmayan ağrı kesiciler, kaybedilmiş gençlik yazları, aileden uzakta geçen aylar. Seneca'nın amor fati, kaderi sevme kavramı tam da burada ete kemiğe bürünüyor. Kötü anları, acıyı ve yorgunluğu da sevmek zorundasınız. Acıyı sevmek mi? Kulağa oldukça mantıksız geliyor. Kim kırık bir omzu veya başucundaki ağrı kesicileri sever ki? Bu felsefenin altında yatan mantık tam olarak ne? İnsan acının kendisini sevmez, acının onu ulaştırdığı noktayı sever. Seneca bize kaderin bir bütün olduğunu söyler. Seçme şansımız yoktur. Zaferleri alıp yenilgileri çöpe atamayız. Bedel ödemeyi kabullenmek zorundasınız. O ağrılar, o kaybedilen yazlar olmadan Zenenica'daki o tarifsiz patlama anı asla var olamazdı. Dzeko, o penaltı atışındaki çığlığı atabilmek için öncesindeki tüm uykusuz geceleri kucaklamıştır. Kaderinin tüm yükünü sonundaki o milisaniyelik zafer için şikayet etmeden taşımıştır. Kaderin yükünü taşımak dediğinizde bu hikayenin en karanlık, ağırlığı kelimelere sığmayan bölümüne girmek zorundayız. Bir insanın kendi bedenindeki acıyı taşıması anlaşılabilir. Fakat bir insan yüz binlerce kişinin acısını nasıl taşır? Temmuz 1995. Ratko Mladic komutasındaki güçlerin 8.372 Boşnak erkeği ve çocuğu katletmesi. Uluslararası mahkemelerin karara bağladığı, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir soykırım Srebrenica. Dzeko orada değildi. O Saraybosna'daki kuşatmadan sağ çıkmıştı. Ancak o mirasın, o devasa karanlığın taşıyıcısı oldu. Doğaysa unutmayı reddetti. Cesetlerin toprağa verdiği mineraller, o bölgelerde nadir görülen misk çiçeklerini büyüttü. Sadece bu misk çiçekleriyle beslenen mavi kelebekler, toplu mezarların üzerinde toplanmaya başladı. Katillerin derine gömdüğü gerçeği, mavi kelebekler gökyüzüne çizerek ifşa etti. Ne kadar derine gömerseniz gömün, gerçeğin bir yolunu bulup yüzeye çıkmasına dair tüyler ürpertici sarsıcı bir doğa olayı. Doğanın bu biyolojik ifşası, insanlığın ahlaki iflasına verilmiş en somut cevaptır. Hannah Arendt, kötülüğün sıradanlığı kavramında bürokratik mekanizmaların ardına saklanıp canavarca suçlar işleyen sıradan memurları anlatır. O katiller, vahşi canavarlar gibi görünmüyorlardı. Sadece görevlerini yaptıklarına, emirleri uyguladıklarına inanarak o toplu mezarları kazdılar. Arendt'in bu kötülüğü sıradanlığı kavramı çok derin bir mevzu. Dinleyicilerimiz için bunu biraz daha açar mısınız? Canavarlar nasıl sıradanlaşabiliyor? Kötülüğü her zaman boynuzlu iblislerin veya akıl hastası psikopatların işlediğini düşünmek isteriz. Bu bizi rahatlatır. Arendt'in tespiti ise çok daha korkutucudur. O mezarları kazanlar, akşam eve gidip çocuklarıyla oynayan, klasik müzik dinleyen sıradan vatandaşlardı.
Sistemi sorgulamadan itaat ettiklerinde, dünyanın en büyük kötülüğünü yaparken bile kendilerini haklı görebiliyorlardı, doğa ise onların yarattığı bu bürokratik karanlığa mavi kelebeklerle cevap vermiştir. Paul Ricoeur'un hafıza etiği kavramı da insanlığa tam olarak bunu emreder. Bir toplumun adil bir şekilde hatırlama yükümlülüğü vardır. Travmaya saplanıp kalarak bugünü yok etmemek, inkarı da asla kabul etmemek. Birleşmiş Milletler'in 11 Temmuz'u anma günü olarak ilan etmesi bu ahlaki görevin kurumsal bir parçasıdır. Unutmamak sadece geçmişe değil, gelecekte doğacak çocuklara karşı da bir borçtur. Ceko bu borcu ödemeyi sadece bir görev değil, bir varoluş amacı haline getirmiş biri. 2014 yılında Srebrenica'daki cenaze törenine katılımı, 2015'te yayınlanan anı kitabındaki yüzleşme metni ve 2026'da yazdığı mektup, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde onun salt bir futbolcu olmadığını, hafızayı kasıtlı, bilinçli ve ısrarlı bir şekilde taşıyan bir elçi olduğunu görüyoruz. Acıyı ucuz bir gösteriye dönüştürmeden vakur bir dille sadece gerçeğin kaydını tutuyor. 2026 Dünya Kupası Kanada maçı öncesi yayınladığı o mektup bu hafıza etiğinin manifestosu niteliğinde. Bosnalı çocuklara sesleniyor ve o muazzam mesajı veriyor. İmkansız diye bir kural yoktur. Üstelik din, dil, ırk ayrımı yapmadan sesleniyor. Müslüman, Yahudi, Katolik veya Ortodoks olmaları fark etmez diyor. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, geldikleri yeri unutmamalarını öğütlüyor. Savaş, bu topraklardaki çok kültürlü dokuyu, o binlerce yıllık mozaiği parçalamayı amaçlamıştı. Dolayısıyla Ceko'nun cevabı, intikam güden bir öfke değil, bir arada yaşama, birlikte var olma iradesidir. Bosna'yı Avrupa'nın Kudüs'ü olarak tanımlıyor. Farklılıkların yan yana nefes aldığı kutsal bir alan. İnsanın kendi topraklarında yaşadığı bunca yıkımdan sonra nefret etmek yerine bir arada yaşamayı savunması çok zor bir denge, değil mi? Çok zor ama bir o kadar da zorunlu bir denge. Avrupa'nın Kudüs'ü metaforu, tarihsel bir yaraya merhem sürme çabasıdır. John Locke'un Hoşgörü Üstüne Bir Mektup eserindeki felsefi temelle örtüşüyor. Locke, Avrupa'yı kasıp kavuran kanlı din savaşlarının küllerinden devletin inançları zorla şekillendiremeyeceği fikrine, hoşgörü erdemine ulaşmıştı. Kan dökmek hiçbir sorunu çözmemişti. Ceko da benzer bir yoldan geçiyor. Etnik bir temizliğin, bir soykırımın ve amansız bir savaşın küllerinden kalkıp aynı hoşgörüye varıyor. Hoşgörü, sanıldığı gibi yumuşak, romantik veya zayıf bir tutum değildir. Hoşgörüsüzlüğün, nefretin neye mal olduğunu, 40 metrekarelik bir odada bombalar altında kalarak öğrenmiş bir insanın ulaştığı sert, sarsılmaz bir bilgeliktir. İncelememizin başında sorduğumuz o sorulara geri dönelim isterseniz. İnsanı dehşetin ortasında ayakta tutan asıl güç nedir? Ceko'nun bütün hayatı tek bir cevap veriyor. Kaçmak değil. Savaştan asla tam anlamıyla kaçamadı. Saraybosna'nın o yıkık sokaklarını, kaybettiği arkadaşlarını, annesinin kapı eşiğindeki korku dolu bakışını, Avrupa'nın en ihtişamlı stadyumlarına taşıdı. Onu kurtaran şey kaçmak değil, bombaların altında oynamaya devam etme iradesiydi. O 6 yaşındaki çocuk zarları elinden bırakmadı. Gerçeğin de kendi zarları vardır. Toprağın altına ne kadar derin gömerseniz gömün, mavi kelebekler o zarları yüzeye taşır. O çocuk, imkansızın sadece aşılması gereken bir eşik olduğunu yeni nesillere anlatmaya devam ediyor. İnsan tıpkı bir kitap gibidir. Beden yılların ağırlığıyla yorulsa, sahalardan, alkışlardan ve o yeşil çimlerden çekilse bile, ilham verdiği her bir çocukta, yazdığı her mektupta, dokunduğu her hayatta sayfa sayfa okunmaya devam eder. Kütüphaneyi yakmaya, tarihi yok etmeye çalışanlara verilecek en büyük, en kalıcı cevap, o çocukların hafızasında yaşamaya devam etmektir. Silmeye çalıştıkları o hikaye, bir sonraki neslin zihnine çoktan kazınmıştır. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.